Merhaba arkadaşlar, Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle şu şekilde bir halı kaydırmaza ihtiyacımız var. Kalın olan bir halı kaydırmaz arkadaşlarım bu. Ve şöyle 3 milim tığ kullandım. Makasım var. Ayrıca şu şekilde göstereyim. Alize'nin Soft Plus ipi ile yaptım arkadaşlar, ipleriyle. Şimdi kenar kısmını, şu kısmını yaparak başlayalım arkadaşlarım. Kenarına şu şekilde aldım. Bir tane zincir çekerek bağlıyorum öncelikle. Sonra birini atlıyorum. Bu deliklerden diğerinden giriş yapıyorum. Ve sık iğne şeklinde devam ediyorum. Son yere geldiğimde yine arkadaşlarım son yerden de giriş yapıyorum bu şekilde. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Biraz şöyle uzatıyorum ipimi ve diğer ipime geçiyorum. Bu işlemi bütün paspası tamamladıktan sonra da yapabilirsiniz. Şimdi yine buradan ilk baştan giriş yapıyorum. Bu ipimi aldım bu şekilde ve şöyle bir tutunuyorum önce zincirle. Sonra arkadaşlarım bu boş bıraktığım, atlayarak gittiğim yerlerin içerisine yapıyorum bu defa bu rengimle. Şöyle bakın, şu deliklerden giriş yaparak bunun üstünden geçmiş oluyoruz. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, bu ipimle de burayı bu şekilde çevirdikten sonra geliyorum. Hangi rengi iç kısımda istiyorsak onunla, ben burada pembe ile yaptığım için yine pembe ile devam edeceğim. Şöyle pembeden 2 tane zincir çekmiştim. 3'e çıkartıyorum zincir sayımı ve bakın şu dibe iniyorum buraya ve buradan yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen şu şekilde tuttum bakın. 1, 2, 3 ve 4'ten alarak giriş yaparak bu şekilde şöyle bir görüntü elde ediyorum. Sonra yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve aşağıdan yine bakın 1, 2, 3, 4 ve 5'ten giriş yapıp buraya da bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3. Bu eğer arkadaşlarım daha böyle belirgin olmasını istiyorsanız bu zincir sayılarını 4'e 5'e çıkartabilirsiniz. Buna 3 tane yeterli bizim için. 1, 2, 3 ve 4'ten yukarıdan giriş yapıyorum. Bu şekilde alıyorum buradan ilmeğimi. Diğerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5'ten. Yani alt kısmı birazdan gri yapacağımız için bir tane daha yer bırakıyoruz. Şurayı hemen şöyle 1, 2, 3 giriş yapıp buradan da hemen 4 ve 5'ten alıyorum arkadaşlar. Şimdi sona geldiğimizde tekrar 1, 2, 3 zincir çekip aşağıya gidiyorum ve buradan giriş yapıp bu şekilde bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine şöyle biraz ip bırakıp bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Onu burada kenarı bitirdikten sonra şu şekilde aşağıya iniş yapmıştım 2 zincirle. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum tekrardan. Ve yukarıya gidiyorum. Şurada boş bırakmıştık arkadaşlar bakın. Hemen buradan giriş yapıp şuradan çıkartıyorum.
ve bu şekilde bağlıyorum. Bu griyi bu pembeleri ortaya çıkarması için bakın şöyle burada 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Aynı pembeye yaptığımız işlemin 2 zincirlisini buraya yapıyoruz. Şimdi bakın buradayken 2 zincir çektim. Aşağıda şu boş bırakıp atladığım yerlerden giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Tekrar şu boşluğa gidiyorum. Burada 3 tane yer bırakmıştık. Şöyle giriş yaptım. Tam ortasından buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1-2 zincir çektim. Tekrar aşağıya iniyorum ve buradan giriş yapıp buraya bağlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz ve böylelikle modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 1-2 grileri, yani dışa kullanacağınız ipleri 2 zincir, içe kullanacağınız ipleri 3 zincir çekerek bu işlemi yapıyoruz. Şimdi burada da sona geldim arkadaşlar. Yine 2 zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Bu şekilde 1-2 zincir çekip yine yukarıya, bakın şurada bir tane yerimiz kalmıştı. Şöyle buradan giriş yapıp buraya tutunuyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum kenar olduğu için ve bırakıyorum. Şimdi buradan diğer rengime geçiyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlarım 3 zincir çekmiştim buraya. Hemen bu ipimin altından şöyle gri üstte olacağı için giriş yapıyorum ve onun üzerine gelen şuradan giriş yapıyorum. Kenar olduğundan dolayı. Şimdi burada böyle bağladım bunu. Diğer griyi bırakalım. Buraya 1-2-3 zincir çekiyorum tekrardan ve pembe, az önceki pembe yaptığım yerin üzerinden giriş yapıyorum. Bakın şöyle ve buradan bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 1-2-3 zincir çekiyorum yine. Bu gri'nin hemen üzerine gelen şu ikisinden birine girip birinden çıkıyorum ve buraya tekrar bağlıyorum. 1-2-3 zincir. Bakın pembenin hemen üstünden giriş yapıyorum ve buraya bağladım. Sonrakini de gri'nin üzerine gelecek yere bağlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bunu bu şekilde buraya kadar getiriyoruz. Daha sonra arkadaşlarım şu gri ipi alıyorum. Tamamladıktan sonra diğerini. Şimdi bunu geliyorum. Şöyle çevirdim. Bakın şu aradaki boşluğa. Burada zaten 3 zincir çekmiştim kenar olduğu için. Hemen bu boşluktan giriş yapıyorum bu şekilde. Sonra buraya geçiriyorum. Çevirdim. Hemen daha rahat etmek için 1-2 zincir çektim ve arkadaşlarım bakın şu aradan gri'nin üzerine gidip oraya bağlıyorum. Yani sık iğne ile tutunuyorum oraya. Ve bakın böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. 1-2 zincir çektim. Bu araya giriş yapıyorum. Bakın burada boş yerim var. Hemen oradan giriş yaptım ve oraya bir sık iğne ile bağlıyorum. 1-2 zincir, hemen diğerine
Şu ilk sıradan sonrası kolay zaten arkadaşlarım. Onu kurduktan sonra bakın kendiliğinden zaten yapacağımız yerler belli olmuş oluyor. Sürekli bir saymaya gerek yok arkadaşlar. Bakın giriş yaptım, hemen üzerinden alıyorum. 1 2 ve bir üste çıkıyoruz. Evet, bakın bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Bir üst sırada aynı zaten. Hemen bu grilerin üzerine gri gelecek. Pembelerin üzerine pembe gelecek. Önce pembe yapılıyor. Sonra yani önce içe hangi rengi istiyorsak onu yapıyoruz. Daha sonra dışındaki rengi yapıyoruz arkadaşlar. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.